Yellow. Evet arkadaşlar, bugün Polonya'dan canım arkadaşım, aile dostum Zeynep'le birlikteyiz. Zeynep burada Polonya'da TikTok yapıyor aynı zamanda ve okuyor. Bugün Zeynep'i size tanıtmak istedim. TikTok nasıl işliyor burada? Biraz sohbet edelim. Neler öğrenebiliriz Zeynep'ten? Bunlara bakmak istedim. Hoş geldin Zeynep. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Birkaç Zeynep'e küçük sorularımız olacak. Bazı eğlenceli sorularımız olacak. İstiyorsan Zeynep yavaştan başlayalım. Tamamdır. Evet. Öncelikle kendini biraz tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Nereden geldin? Nasıl geldin? Bunlardan biraz bahseder misin? Tabii ben İzmir'den geldim. Buraya geleli 4,5 yıl oluyor. Nasıl geldim? Nasıl geldiğim çok ani gelişti açıkçası. Yani ben İzmir'de oturuyordum. Üniversite sınavı vardı ve dedim ki bir yere gitmem lazım ve aniden önüme bir site çıktı. Polonya'yı gördüm ve okulların açılmasına bir ay kala buraya gelmeye karar verdim. Geldikten bir gün sonra da Ece ile zaten buluştuk. Yani direkt Ece'nin yanına gelmiştim, hatırlıyorum. Diğer soru neydi? İşte nereden? İzmir'den geldin. Evet. Şu an ne okuyorsun? Şu an Onu moda anlat. tasarım okuyorum. 2 ay sonra mezun olacağım, artık bitiyor. Bölümüm çok zevkli bir bölüm. Yani Polonya'da böyle bir bölüm olacağını açıkçası çok tahmin etmiyordum ama gerçekten çok zevkli ve güzel bir bölümde okuduğumu düşünüyorum. Umarım bitecek bu yıl. Yani umut ediyorum. Biter hayatım, biter. Ya ben sana bu soruları soruyorum ama sen bu soruları büyük ihtimalle anlatmaktan çok sıkılmışsındır artık. Yani- Her tanıştığın insana herkes zaten bunu soruyor. Bana şu an Of, birisi... toplu bir söylemiş olayım artık. Değil mi? Herkese. Herkes duysun. Yani birisi hani Polonya'ya nasıl geldin diye sorduğunda kusmaya başlıyorum Ama artık herkesin yani. yaşadığı bir şey yani. Çok normal bizler için artık. Yani bir tane böyle bir kartvizite QR hazırlamayı planlıyorum. Değil mi? Hani nasıl geldin? Pat, QR. Kendimi anlatan, tanıtan hem İngilizce hem Türkçe olarak. En mantıklısı. Sanki böyle bir şey yapsak çok iyi olacak çünkü gerçekten hani Bu international öğrenci problemi ama ya Evet, bence genelde yani. o yüzden hani bu soruları sorduğum için senden de bir özür de Yok, dilemek hiç istiyorum. ben alışkınım yani senin gibi. Yani kaç 3 senedir buradasın? 4 oldu. 4 senedir oldu. buradasın. Bu sene okulun bitiyor. Harika. Yani peki insanlar seni 3 kelimeyle tanımlasa bunlar ne olurdu? Beni 3 kelimeyle öncelikle turuncu saçlı kız demek istiyorum. Çünkü gerçekten beni artık ismimle değil turuncu saçlı kız olarak burada bir şey var yani, bilmiyorum, algı oluşturdum galiba. O yüzden öncelikle bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak TikToker diyebilirim. Tam olarak bunu maalesef. söyleyecektim. Tam olarak bunu TikToker söyleyecektim. kız, turuncu saçlı kız. Kendimle alakalı bir şey söylemek istersem de ne diyebilirim bilmiyorum. O kadar çok bu kalıpları artık üstüme yapıştırmışım ki yani. Ne diyeyim yani. İyi bir kız falan diyebilirim yani. İyiyimdir herhalde. İyisin niye? İyisin. Başka bir kalıp bulamıyorum kendime artık. Moda tasarımcısı da diyebilirsin Evet, mesela. umarım artık Asıl bunu diyeyim yani. ana mesleğin vardı ya hani. Artık bunu istiyorum. Hayır, ana mesleğini unuttun, TikToker Evet, dedin gerçekten çünkü. dönmem lazım o evreye acilen. Peki yani şu anda günlük hayatında o zaman seni en çok meşgul eden şey ne? TikTok mu dersin, moda tasarım mı dersin yoksa başka meşgul eden bir şeyin var mı? Yani şöyle, ben TikTok'u bir yıldır bayağı bir ara vermiş vaziyetteyim. Çünkü TikTok, Varşova sonuçta Türklerin genelde çok fazla bulunduğu bir yer ve çok fazla Türk yaşıyor burada. Türkçe bir sosyal medya içeriği üreticiliği yaptığınızda doğal olarak o Türklerin hepsi sizi bir anda tanımaya ve görmeye başlıyor. Ve dışarıda bazı hoşuma gitmeyen olaylar yaşayabiliyorum. Hoşuma giden olaylar da yaşıyorum. İnsanlar geliyorlar, beraber tanışıyoruz, konuşuyoruz ama bazı yerlerde çok rahatsızlık duyduğum dönemler de oldu. Sonra ben biraz ara verdim. Açıkçası bir yıldır falan çok fazla TikTok'un ya da sosyal medyanın üzerine düşmüyorum. Şu anda dediğim gibi okulun bitmesine 2 ay kaldığı için birazcık diplomama ve okuluma odaklandığım bir vaziyette, bir dönemdeyim. Yani dediğim gibi birazcık ara verdiğim için şu an okulum ön planda benim için. Şu anda önceliklerin değişti. Evet, yani mezun olmak istiyorum öncelikle. Evet, haklısın. Hani birkaç sene artık yani insanın artık okuyası gelmiyor yani. Kesinlikle yoruldum artık. Yani evet, çok haklısın hayatım. Peki yani sen buraya moda tasarımı okumaya geldin. Peki TikTok yapmaya nasıl karar verdin? Hani bu böyle bir planlı mıydı yoksa spontane miydi? Yani şöyle, açıkçası ben Varşova'da 3 yıldır yaşıyorum. Ben ilk yıl Buç'a geldim. Beni
çok güzel bir ajans sağ olsun, adını vermeyeyim şimdi. Öncelikle zaten herkes biliyordur. Önce Vuç'a gittiyseniz ya da etrafınızda varsa. Çok güzel derken Hayır, çok kötü. değil mi? Hayır, çok Tamam, kötü. onu bir belirtelim. Yani öncelikle sizi Vuç'a gönderiyor. Burası daha küçük şehir, daha kolay etrafı öğrenebilir öğrenciler diye Vuç'a gönderdiler beni. Rezalet bir eğitim ajansıyla çalıştım ve bir yıl Vuç'ta iğrenç bir yıl geçirdim. Gerçekten eğitim sistemi çok kötüydü. Zaten şehir küçücük, yapacak hiçbir şey yok. Ondan sonra Varşova'ya taşındım artık kafayı yedikten sonra bir yıl Vuç'ta. Varşova'ya taşındığımda da buraya geldiğimde çok fazla arkadaşım yoktu. Kendim bir eve taşındım ve canım gerçekten sıkılıyordu. İlk bir ay en azından yapacak hiçbir şey bulamadım. Evde sıkıntıdan video attım. Ondan sonra video tabii ki tutmadı, ilk videom falan. Zaten tutmasını da beklemiyordum. Evde gerçekten sıkıntıdan çektiğim bir dönemdeydim. Kaldığım yerde bir Türk bir arkadaşımla tanıştım. Bana dedi ki, gel dedi, senin sosyal medyanı böyle böyle ilerletelim. Buradan güzel yerlere gelebilirsin. Ben de düşündüm, dedim ki neden olmasın? Zaten o dönem yaz dönemi, oturumum da yok, işim gücüm de yok. Dedim okey. Sonra biz birkaç tane video atmaya başladık. Editlerde o bana yardımcı oldu. Bir yerden sonra bir patladı. Patladıktan sonra da ben devam ettim. Bir videom 1.500.000 izlendi. O videodan sonra zaten böyle gerisi geldi yani. Bu şekilde. Çok güzel, yani hani ne için geldin, Ne ne oldu oldu? gibi. Ya bir de bu lanet olası eğitim ajansları değil mi ya? Çok Gerçekten kötü, çok hani kötü. gelip seni buraya hani o kadar şey, "Ay, biz halledeceğiz, onu halledeceğiz, Ben bunu hiçbir halledeceğiz." insanın ben eğitim ajansından çok mutluyum dediğini daha Ben de görmedim. duymadım. Ama beni Vuç'a gönderdi, öyle diyeyim. Benimki en kötüsü olabilir yani. Yani ben de görmedim, hani öyle bir şeyler vaat ederek getiriyorlar. Ve o kadar Sonra paralar döküyoruz yani. çocuğu buraya bırakıyorlar, ne halim Bay varsa bay gör diyorlar. Çok kötüydü. Benim bir de ilk Vuç'a gelişim daha da kötüydü. Çünkü ben Varşova'dan indim ve bana dediler ki, seni dediler biri oradan karşılayacak. Ben de şey bekliyorum, böyle bir Vito gelecek, beni alacak, yurduma yerleştirecek. Bana böyle 2005 model kapısı kırık bir araba geldi. İçinden de böyle 1.50 boylarında bir adam çıktı. Kardeşim gel gel diye bana seslendi. Ben böyle kız başına saat gece 1 Varşova havaalanındayım ve şok geçirdim. Hani beni orada ne olacak bilmiyorum. Ben yurda mı gidiyorum, başka bir yere mi, hiç belli değil yani. Aşırı korkmuştum. O zaman tabii o ajansın çalıştığı insan profili de çok kötüydü. Bizi karşılayanlar, orada işte sözde alışverişimizi yapacaklardı, yardımcı olacaklardı. Ben oturum kartımı bile kendim aldım yani, öyle diyeyim. Ya çok rezalet bir Polonya geliş maceram oldu. Ama neyse, şu an mutluyum. Alıştım artık yani. İhtiyacım da yok hiçbirine. Çok mutluyum. Yani gerçekten ben de geldiğimde hani bir ev bulunacak bize vaadiyle, hani halledilecek vaadiyle gelinildi. Geldim, kalacak hiçbir yer yok. Hiç. Bir otel ayarlamamışız, bir şey ayarlamamışız. Hani beni direkt böyle bir kalacağım yere götürecekler zannediyorum. Geldik birkaç arkadaş, bir de aynı zamanda aynı uçakla gelen başka bir kızla da tanıştık, aynı ajansla. Sonra kalacak yeriniz yok dediler. Bizi hostele götürdüler. Oh ne güzel. Hostele para verdik. İşte hostelde kaldık. Sabah kalktık, ev bulacağız. Ofise gittik. Sabahın köründe çıkmışız. Ofiste uyuyorum artık, ajansın ofisinde. Öyle oradan işte bazı evlere baktık. Bulmaya çalıştık işte. Çünkü hani ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Yardım etmeleri lazım. O yüzden ofiste takıldık yani. Evet. Bütün gün 2 gün ofisteydik. O sırada da o diğer tanıştığımız kızın bir tanıdığı akrabası bilmem ne varmış. Öyle tam öyle bir dayı geldi. Bizi aldı bir yerden. Böyle çok hiç hayal meyal hatırladığım çok uzaktaki bir yere götürdü. Çok iyi. Bak hani artık 11 senedir buradayım. Nereye götürdü diye sorsalar bilmiyorum abi. Evet. Asla bilmiyorum. Nereye gittiğimizi hala hani bu kafayla bilmiyorum yani. Sonra hani korktuk, kapıları kilitleyerek falan uyuduk yani. Sonra ertesi gün direkt bir evi görmeye gittik. Adama dedim ki hani ne gördüğüm umurumda bile değil. Direkt Hani, tutacağım ya. tutuyorum dedim, hani cash, her şey, kaç aylık kira, depozito, her şeyi şu an veriyorum ya dedim. Ne olur bana bu evi ver dedim ya. Ne olur Bu ver herkesin dedim galiba yani. yaşadığı bir süreç ya. Evet ilk ama yıl çok yani. şanslıydık yani, ev sahibi de çok iyiydi, çıktı. İşte bizim ofisten, ajanstan birileri işte eşyalarımızı getirmek için yardım etti. Adam oradaki o çocukla konuştu. Siz dedi öğrencileri getirip burada sahip çıkmıyor musunuz dedi. Şey mi yapıyorsunuz? Çünkü adam artık bizi çok kötüyüz. biri varmıştı arkanda duran. Çok kötüyüm diye bizi getirdiler, ev vermiyorlar, acil ev bulmamız lazım falan. Hani adama yalvarıyorum orada.
Ondan hani adam da sinirlendi onlara. İşte onlara falan çıkıştı yani. Siz iletişim kurabiliyor musunuz? Biz iletişim de kuramıyorduk Evet. mesela ajansla. Telefonlarımızı açmıyorlardı Ofisi yani. belli, ne telefonu, ofisine gidiyorum sabahın Ha, bize köründe. o da yok. Ofis de yok. Hiçbir şey yok. Evet, o bayağı kötü olmuyor. Bir en azından Bizim bir adresim Türkiye'deydi vardı. ofis. Benim en azından bir adresim vardı. Evet, sende o iyiymiş. Ya neyse Evet. yani. Peki ilk videonu hatırlıyor musun? TikTok videonu. Neydi konusu? Ya ilk TikTok videomun bir konusu yoktu. Gerçekten öyle hani böyle normal kendimi çektiğim bir videoydu. Benim esas patlayan videom üzerinde Polonya kelimesi olan ilk videomdu galiba. Yani böyle saçma sapan yerde otururken böyle normal bir şarkı söylerken video çekmiştim. Böyle klip sahnesi gibi. Üstüne de galiba şey yazmıştım. İşte Avrupa'da 2 kuruş kazandıktan sonra bir şey mi ne hatırlamıyorum. Yani böyle Avrupa'da yaşayan insanların algılayabileceği bir durumla alakalı bir şey yazmıştım. Ve sonra bu video bu şekilde patladı. İşte 1,5 milyon izlenen oydu. Sonra bir video daha patladı. O videoda böyle Polonyalı bir arkadaşımda normal işte bir nehir kenarındaki bir videomdu. O da bir milyon izlendi. Ondan sonra bu şekilde devam etti. Ama ilk videomu tam olarak hatırlamıyorum yani. Tamam, yani herhalde zaten hani Ya böyle çok kız mantıklı boş video olduğunu boş beleş düşünüyorum. bir Aynen, videodur boş bir yani, video, öyle aynen. şeydir. Peki yani şu anda o TikTok'ta kaç takipçin var? Şu an 23 bin. Artık Güzel. 23 binde saldım. Geçen yıl 23 binde. Bayağıdır yapmıyorsun zaten. Bir dediğin yıldır gibi. yapmıyorum. Evet, yani öyle bayağı üstüne çıkma. Ya yine bir şeyler Yok, paylaşıyorsun da Ya kendim keyfi artık yani. private olarak kullanıyorum birazcık. Çünkü dediğim gibi yoruldum. O tam hype dönemleri beni çok yordu. Hesabın yükseldiği dönemler, yani yükselişe geçtiği dönemlerde ben bırakmaya karar verdim. Evet yani, ama hani mesela ilk videonu attığında buraya geleceğini düşünüyor muydun? Yok. İşlerin. Hayır. Ya şöyle, ben şimdi 23 bin çok büyük bir takipçi sayısı değil ama eğer küçük bir şehirdeyseniz ve küçük bir şehirdeki büyük bir Türk toplumunda yaşıyorsanız, yurt dışından bahsediyorum. Evet. Orada çok fazla biliniyorsunuz bir şekilde, ister Bir istemez. de seni görüyorlardı. Bir de sen hani Görüyorlar. Bir de evde saçın oturan falan bir renkli insan ya yani. değilsin. Hani Dikkat çekiyor. hayatını yaşıyorsun, çıkıyorsun, Aynen. gidiyorsun. Dışarıda Türk da ortamlarında da çok bulunuyorsun. çok bulundum. Bu da bir yanlıştı bence. Yani bunu yapmamam gerekiyordu ama çok fazla Türk ortamında da bulundum. Ve yani bilmiyorum, o dönemden sonra çok böyle devam etmek istemedim sanki ya. Beni çok şey yaptı, yordu yani. Hani bundan güzel bir kazanç elde ettim uzun dönemler. Yani benim öğrencilik hayatımda en azından bana gayet güzel gelen bir kazancı da vardı. Reklam çekimleri yapıyordum, PR'lık alıyordum. Sonra bunun daha da yükseleceği dönemde artık bir kere evime kadar takip edildim. Ev değiştirmek Şaka zorunda yapıyorsun. kaldım. Bir kere arkadaşlarımla gittiğim bir gece kulübünde aynı şekilde. Yani şöyle bir durum oldu. Onu soracaktım sana. Neden hani Türk ortamlarından uzak durmam gerektiğini sonradan fark ettim dedin. Neler oldu tam olarak? Çünkü Türklerin bulunduğu ortamlardasınız. Türklere içerik üreticiliği yapıyorsunuz ve Türkler bunu görüyor. Doğal olarak bir ortama girdiğinizde oradaki insanlar size bir bakıyor. Kim olduğunuz hakkında az buçuk bir fikirleri oluyor ve orada yaptığınız hareketler, davranışların hepsi bir konuşulabilecek bir konu haline dönüyor ve Buna ünlü olmak deniliyor. Ünlü olmak değil bu yani. Sadece bir küçük şehirdeki dedikodu muhabbeti Evet. diyeyim ben ve bu beni çok rahatsız etti. Evet. Kendimi gerçekten Türkiye'de küçük bir köyde yaşayan ve köyde dedikodusu yapılan kız gibi hissetmeye başladım. Böyle olunca da artık dedim ki yok, ben uzaklaşıyorum. Haklısın. Bir de yani şimdi hani Türkler derken genelleme de yapmayalım. Herkes Tabii, de tabii, böyle tabii değil. ki. Ama belli bir kitle var böyle bir çirkin var, olan. var. Çirkin Ya olan bir kitle var Varşova'da yani. gerçekten ben birazcık daha Türkiye'nin her kesiminden insanın buraya geldiğini düşünüyorum. Mesela bir Milano'daki öğrenci kesimi Varşova'da kesinlikle yok. Yani birazcık daha insan profili farklılığı var Evet. burada. O yüzden burada çok daha fazla sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Özellikle nasıl diyeyim, belirli bir vizyonda büyüdüyseniz hayatınız boyunca, en azından aileniz olsun, eğitim seviyesi olsun, belirli bir vizyondan geliyorsanız burada çok farklı insanlarla muhatap oluyorsunuz ve bunların da maalesef ki zarar gördüklerimizin %90'ı Türk. Evet. Ve bu da sizin hayatınıza çok hoş etki etmiyor. O yüzden Varşova bu konuda biraz sıkıntılı bir yer. Ben tekrar 18 yaşındaki Zeynep olsam TikTok'a asla başlamak izin derdim yani, öyle diyeyim. Haklısın aşkım. Peki bu takip edilme hikayesi nedir? Bu takip edilme hikayesi, bir gün arkadaşlarımla klaba gitmiştim. Böyle daha ilk yılım falan, işte hazırlıktan sonraki yıl. Bir gittim, bir tane adam
Adam bana evlenme mü? teklif ediyor. Türk, tamam mı? Sürekli evlenme teklif ediyor falan. Kaç yaşında? Valla o zaman benden 10 yaş büyük. Ben o zaman 18'sem o 28-30'du herhalde. Neyse. Hangi club? Valla club'ı hatırlamıyorum o zamanlar hangisiydi. Zaten çok club insanı Merak değilim son 3 yıldır yani. Ama sonra kapım aşağıdan, ziller aşağıda ya. Kapı çalıyor. Aşağıdan balkondan bakıyorum, bağıran biri. Bayağı böyle bir olay oldu ve ben sonra evimi değiştirdim. Sonra bir gün yine yeni değiştirdiğim ev o şeydeydi. Bu Jana Pavlo mu? Jana Pavlo nasıl prononse Jana ediliyor? Pavlo. Jana Pavlo'nun oradaydı. Orada da çok fazla Türk yemek yenecek yer var. Yani Türk restoranları var. Uberciler tarafından gece mesela evime yürüyorum. Arkadan TikTokçu kız falan diye bağırıyorlar. Taksiyle takip ediyorlar falan tarzı şeyler yaşadım. Hani tabii çok tatlı şeyler de oluyor. Yanıma geliyor insanlar, sohbet ediyoruz, tanışıyoruz ya da mesela atıyorum yeni gelen biri oluyor, bana bilmediği bir şeyi soruyor. İşte seni TikTok'tan gördüm. Hani burada bu iş nasıl olacak? Yardımcı olur musun diyorlar. Konuşuyoruz, ediyoruz. Hani bunlar çok tatlı şeyler ama diğeri değil. Yani Tabii ki diğeri değil. yani. Taciz edilmişsin Evet. resmen. Yani gerçekten Evet, maalesef ki. çok geçmiş olsun canım. Teşekkür ederim. Yani çok geçmiş Yani olsun. Türkiye'de kadın olmak derken işte Varşova'da da Türklerin içinde kadın olmak aynı Evet. şey. Ben bunu fark ettim artık. Evet ama neyse hani burada daha yasalar Tabii burada, ciddi de evet. hani herkesin yapabileceğinin bir Tabii ki, sınırı tabii var. ki. Yani evet. O konuda tabii daha güvenli hissediyorsun ama ne olur ne olmaz yine de güvenemiyorsun. Evet. Hoş değil. Gerçekten öyle. Neyse en azından şu an erkek arkadaşım var diyeceğim de Evet, hani şu an- erkek bir Tabii erkeğe yani- şey yapmak da hoş değil yani. Ya anladın öyle mı? öyle ama biraz daha hayatım daha düzenli ve huzurlu bir dönemindeyim en azından. O zaman şu an peki sayfanda ne tür içerikler paylaşıyorsun? Hani gördüğüm kadarıyla Polonya'ya gelmek isteyenler için. Ya bu eskiden paylaştığım içeriklerdi. Şu anda tamamen kendi hayatımı, o anda canım ne istiyorsa yani bir içerik üreticisi gibi paylaşım yapmıyorum. Hani hesabı büyüteyim, bu video tutsun falan hiç öyle bir kafada değilim. Kendim o gün arkadaşlarımla bir yerdeysem fotoğraf paylaşırım. Ya Instagram gibi kullanıyorum TikTok'u. Artık böyle bir insanlar video tuttu mu, izledi mi, ne oldu, hesap yükselecek mi? Bunlardan çıkmış vaziyetteyim Evet. yani. İzlemesinler hatta. Lütfen izlemeyin. Sen kendin için Evet, paylaşıyorsun ben artık. kendi küçük hayatımda çok mutluyum bu arada. Mutluluğun daim Teşekkür olsun. ederim. Umarım senin de. Videolar için fikirler genelde nasıl geliyor? Şu an öyle Şu an için random. değil, eskisi için düşünüyorum. Videolar için fikirler nasıl geliyordu? Videolar için öncelikle ben bir içeriğin ne olarak, ben bir içerik çekiyorum neyle alakalı? Varşova ile alakalı. İnsanlar beni ne için izliyor? Varşova'daki ya da Polonya'daki hayattan bilgi almak için izliyorlar. Ve benim bu insanlara aynı içeriği vermem gerekiyor ki videolarım etkileşime girsin. Ben o zaman düşünüyordum, ben olsaydım, buraya gelmeyen, yani burayı bilmeyen bir insan olsaydım burada neyi merak ederdim? Ya da burada ne konuda zorluklar yaşanıyor diye düşünüp sonra not alıp bunlar hakkında kendime belirli bazen senaryo yazıyordum, bunu oynuyordum. Bazen gerçekten böyle bir olmayan bir olayı bile olmuş gibi arkadaşlarımla videosunu çektiğimi hatırlıyorum. Yani mesela şeyi hatırlıyorum işte atıyorum Polonya'da ırkçılıkla alakalı bir başlık attığınızda TikTok'ta video kesin izlenir. Yani izlenmeme ihtimali yok çünkü ırkçılık, Polonya insanların en çok algısına giren şey. Bir gün bir arkadaşımla oturduk, ırkçılık yaşadığımıza dair resmen video çektik. Ortada öyle bir şey de yok bu arada. Ve video 750.000 falan izlenmişti. Oha. Yani o kadar hani tamamen içerik kafasıyla düşününce ne tutar diye düşünüyorsun ve onu atıyorsun. Evet. Yani clickbait. Aynen öyle. Direkt. Çok pisliksiniz siz TikTokçular ya. Gerekiyor bazen ya. Sonra izlediğimi de anlamıyorum ki doğru mu söylüyor, yalan kimin doğru söylüyor, Yani. kimin şeyini de anlayamıyorum Ya artık haklısın gerçekten. ama gerçekten aslında olan olaylar. Hani Evet. olmayan bir şeyi senaryo şeklinde veriyorsun. Ve ben hani bu TikTok'tan para kazandığım dönemlerde gerçekten hiç algılayamıyordum. Çünkü buradaki Türk restoranların ya da Türk mekanların hepsi bana yazıyordu ve reklam istiyorlardı. Ve ben o zamana göre gerçekten yüksek fiyatlara reklam çekiyordum. Yani Mesela parasal olarak maksimum ne kadar kazandın bir işten? yani bir video başına 500 euroya falan çekiyordum ben Wow, videoları. Ve harika. bir dönem hani 2 haftada 4-5 video çektiğim dönemler oluyordu ve bu gerçekten sadece restorana gidip yemek yiyip Bir de yemek çok de güzel zaten. olmuş dediğim bir şey, anladın Yemek, mı? içecek de Aynen şeydi, öyle. Yemek, bütün ücretsiz. sofrayı donatıyorlar. Gidiyorsun sadece yiyorsun. Aa çok iyi falan yapıyorsun ve yani bunun için para alıyordum. Bu da bana o yaş için acayip hani wow bir şey gelmişti. Sonra dedim ki yani
500 liraya gerek yok, ben istemiyorum. Olunca bıraktım. Yani hem gidiyorsun bedava yemek yiyorsun, Üstüne hem para 500 alıyorsun. diyorsun. Bence Çok harikaymış. Ben çok beğendim. Çok iyi ama şöyle bir şey var. Atıyorum Eğer mesela... varsa bir restoran var şu anda, yemek, Sponsor. reklam falan. Hani gelip bedavaya yemek yiyip 500 euronuzu almayı çok Evet. isterim. Ama bak Orada işte, bir videonuza çekerim yani ama problem doğru yorumlarım. şurada. Bak problem şurada. Doğru yorumlamak, kötü yorumlamak, iyi yorumlamak değil. Mesela gittin, tamam mı? Restorana gittiğinde birincisi benim estetik bakış açıma restoran uymuyor, tamam mı? Restoran çok çirkin dizayn edilmiş. Yemekleri güzel olabilir, okey, ama muhatap olduğum insanlar çok kro. Benim onlarla anlaşabilme ihtimalim yok ve ben o insanlarla aynı masada oturuyorum ya, aynı masada, aynı ortamda bulunuyorum ve yani o ortama girmek istemiyorum artık. Haklısın. O insanlara yapmacık bir şekilde merhaba bile demek istemiyorum yani. Muhatap olmak istemiyorsun. Muhatap olmak istemiyorum. O yüzden 300-500 euroymuş, gerçekten umurumda değil. Evet yani. ama yine daha seçici olup bunu yapabilirsin yani. Yapamazsın çünkü gerçekten ben Varşova'da bir yer hariç Türklerin açmış olduğu nezih, yani şey demiyorum böyle gerçekten böyle lokanta, işte mesela Sapko Kebab'ın sahibi çok tatlı, mükemmel bir insandır Senet abi, ya da işte birkaç nezih Türk Reklam restoranı değildir. tabii ki var. Reklam değil. Çok güzel yerler var ama genelde yeni açılmış, yeni hani bir yerlere gelmeye çalışan yerler genellikle çok şey oluyor. Gerçekten kötü oluyor. Ya. Ve reklam isteyen de bunlar. Bir Sapko'nun reklam ihtiyacı yok ya da bir ne bileyim lokantanın, narın falan ihtiyacı yok bunların Evet, reklama yani. kesinlikle yok. Reklama ihtiyacı olan yerlerden bahsediyorum ben. Evet. Ya zaten adam gelmiş köyünden, ben dönerci olacağım diyor. Dönerini açıyor. Evet. Yani hani ne bir şey var, ne bir gelmiş görmüş adam akıllı, Tabii, ne bir tabii. bakmış, hani ne bir kalite nedir onu anlamış. Aynen. Hani hiçbir şey yok yani Aynen ortada. öyle. Adam gelmiş bütün o orada bildiği şeylerle tabii. bir yer açıyor, tutacağını zannediyor. Evet. Sonra ne oluyor tabii? Tutmuyor yani. Yani. Ya da çok ucuza satıp kaliteyi düşürüp sürümden kazanmaya çalışıyor. O da tutmuyor. Onda genel da olarak zaten aynı yani yere evet, geliyor yani rezalet. maalesef ki. Ya biz bence Türkler olarak yaptığımız en büyük problem estetik bakış açımızın çok kötü olması. Yani iç mimari olayında çok kötüyüz. Gerçekten yaptığımız işletmeler, yani buradakilerden, Türkiye'dekilerden bahsetmiyorum. Polonya'daki Türk restoranların işletmelerinin iç mimarisi gerçekten çok kötü. Ve yani kalitesiz duruyoruz. Bence kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Evet. Çok basit duruyoruz yani. Evet. Yani bazı yerler var mesela Türk restorantı. Aslında iç dizaynı da modern. Ama mesela nargile kafe. Yani nargile bizim kültürümüz bile değil baktığında. Yani. Daha Rus-Ukrayna şeydir yani. Ukrayna, Türk'ten çok Ukraynalı dolu Ya zaten. işte zaten problem o. Bizim aslında oynadığımız kitle zaten böyle daha nasıl diyeyim, avam kitle. Mesela işte Ukraynalıları da biliyorsun, geneldeki vibe'larını. Birazcık artık burada insan hani reislik yapmak istemiyorum ama olay o değil. Sadece bizim oynadığımız kitle yanlış bence. Kaliteli bir kitleye oynamıyoruz biz. Daha kolay paraya oynuyoruz. Adam gelsin işte yanına getirdiği hanımefendi için 1000 euro bassın ve gitsin oynadığımız için çok kötü duruyor yani Evet, ortam. kesinlikle, kesinlikle. Neyse yine belli başlı güzel olan restoranlar var. Tabii ki var. Oraya sabit kalmaya Tabii devam. oralardan devam. Sence video mu çekmek daha kolay ya da zor yoksa edit mi yapmak? Bence video çekmek daha zor. Edit bir şekilde yapıyorsun ama kameranın karşısında olmak ve kamerada yani her şeyden linçlenebilirsin. Yani nasıl ne konuşacağın, mesela yüksek ihtimalle ben bu videoda bir sürü şeyden linçleneceğim çünkü çok fazla şey linçledim. Ama yani nasıl göründüğün, neyi kullandığın, saçının nasıl olduğu, başın nasıl olduğu, hangi gözünün nereye baktığını bile insanlar linçlediği için videoda her şeyi 100 kere düşünerek yapmak zorundasın. O yüzden ben bir videoyu bazen yani 20 kere falan çektiğimi hatırlıyorum. Aynı şeyi. Yani editte bir şey yok. İnsanın önünde değilsin. Kendin yapıyorsun ve odaklanan 3 saatte bitirirsin. Ama video çekmek risk yani. Gerçekten risk. Ben de uzun zaman sonra yine risk alıyorum bu videoyla. Benim için teşekkür ederim. Kendimi çok özel hissediyorum. Bir de uzun bir video. Öyle Evet yani. Sen Hiç video yapmamıştım ben daha önce. TikTok seversin. YouTube bu aşkım. Farklı bu. Bir video hazırlama sürecin genelde ne kadar sürüyor? 20 dakika. 20 dakika. 20 dakika Yani bile değil. çektin, editledin, paylaştın 20 dakika düz. 20 dakika bile değil. Wow. Tabii.
Ne var ki? Ben, Hiçbir şey yok. ben hiç yapamıyorum ya öyle bir. Bir şey diyeyim mi sana? Videoyu çekmem hadi 15 dakika sürsün. Editlemek dediğin edit yok ki TikTok'ta. TikTok dünyanın en basic işi. Bir müzik koy, üstüne de ilgi çekecek bir yazı yaz. 5 tane de hashtag koy gönder. TikTok dili zaten bir cümle hiçbir şey anlaşılmıyor ne yazıyor ama bir şey yazıyor orada yani. Aşırı uğraşsız bir platform, aşırı boş bir platform. Gerçekten yani çok basit. Ya aslında çok şey anlattın ama TikTok sayesinde hayatında değişen bir şey oldu mu? Tabii ki oldu. Yani nasıl oldu? Kendimi bir ara bir ünlü sandığım olmadı değil yani açıkçası. Hani özellikle dediğim gibi 19-20'li yaşlarımda hayatımda çok şey değişti. Çünkü bir yerden sonra çok fazla gittiğim yerde tanıdığım için her şey çok kolay oldu. Yani atıyorum bir akşam bir restorana gideceğim ve restoran full. Restoranı arıyordum. Aa tabii diyorlardı. Sizin için yer ayırtırız. Gidiyordum. Bizim için ekstra masa koyuyorlardı falan. Böyle hani küçük küçük hayatımda artılarını yaşadım her zaman. Ya da hani bir şey olduğunda öncelik yaşadığım çok fazla durum oldu. Ya da hani maddi konudan öğrencilik hayatımda çok fazla gerçekten oradan gelir ettiğim için beni çok rahatlattığı dönemler oldu. Ben tabii ki yaşadım. Hani yapıyordum ki, yaşıyordum ki yaptım yani. İyi yapmışsın hayatım. Ye vallahi ekmeğini. Ye yani. Çok iyi yapmışsın. İnsanların TikTok hakkında yanlış düşündüğü bir şey var mı? Yok, bence tamamen doğru düşünüyorlar. Çok cringe, çok yani hani çok boş. Ben %100 hak veriyorum hepsine açıkçası. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Sanılacak bir tarafı yok. Yok yani. Peki sana gelen en garip yorum neydi? Bana gelen en garip yorum neydi? Bir de en garip DM. Oh, yani o kadar DM kutum o kadar doluydu ki hani bunu nasıl hatırlayacağım bilmiyorum ya. Ya genellikle bana gelen yorumlar TikTok dediğim gibi rezalet bir platform olduğu için çok iç açıcı değildi öncelikle. Yani gelen en garip yorum derken hani genelde şey oluyordu hani Polonya'ya geleyim gezdir beni falan tarzı böyle saçma sapan Peki yorumlar. efendim, Hayır, şoförünü buyur falan bu tarz yorumlar arıyordu. DM'ler de genellikle zaten hani ya PR DM'leri alıyordum ya da normal takipçilerimden DM alıyordum. Bu DM'lerde hani hep çok klasikti anladın mı? Ya hani bir orada yürümeye çalışan beyefendiler ya gerçekten çok tatlı buraya gelecek böyle kız arkadaşlarımız, öğrencilerden DM alıyordum. Soru DM'leri alıyordum genelde. En çok ne soruluyordu? En çok ne soruluyordu? En çok bölümümle ilgili çok soruluyordu. Yani Varşova'da moda tasarım bölümü çünkü çok bilindik bir bölüm olmadığı için bunu Yeni çok fazla açıldı soruyorlardı. zaten. Yeni açıldı. Oturum kartı çok fazla soruyorlardı. Zaten bu konuda da benim hayatım o kadar zordu ki yani ben 4 yılda bir kez oturumu aldım. Birçok yerle işbirliği yaptım. Hiçbir işim beceremedi. Bundan da linç yedim. Hani bununla ilgili de çok fazla yorum alıyordum. Ya bu şekilde öyle çok ekstrem bir yorum hatırlamıyorum yani. Yani zaten klasik genelde Polonya üzerinden attığın için ya işte taciz mesajları ya da Polonya ile ilgili Maalesef, sorular. evet. Tanımadığın insanlar seni tanıyınca nasıl hissediyorsun? Ya ilk başta çok utanıyordum ve alışamıyordum. Hani ilk şey hatırlıyorum. Novi Sviat'ta yürüyorum. Daha ilk videomu atmışım ama video izlendi yani. Hani ikinci, üçüncü patlayanlardan. Bir tane böyle 45'li yaşlarda bir amca tamam mı? Zeynep yaptı bana. Ben gittim. Merhaba babamın arkadaşı falan herhalde. Buyurun dedim. Dedi seni TikTok'ta gördüm dedi. Tamam ben 45 yaşında bir amca yani. Okey falan oldum böyle kalmıştım. Sonra yavaş yavaş işte böyle alışmaya başladım. Hani gittiğim yerlerde zaten biri gelip sana sen şusun demese bile bir yere giriyorsun ve şu oluyor. Hani buna alıştıktan sonra her şey çok rahat. Çünkü bu bakışlar hani her zaman şey olmuyor. Da olmuyor. Falan da oluyor yani. O yüzden alışıyorsun. Bir yerden sonra şey oldum işte bir gün erkek arkadaşımla tatile gitmiştik. Dönüşte trenle gittiğimiz yere. Dönüşte tren istasyonundan çıkarken böyle saçım başım rezalet bir haldeyim. Ben pijamalarlayım. Tren yolculuğu 6 saat sürmüştü. Trenden indim dedim ki bak dedim ben 2 dakika bekle saçımı başımı düzelteyim. Centrum'a çıkacağız. Virüs süreyim öyle çıkayım dedim tamam mı? Biz çıktık tren istasyonundan. Direkt yanıma bir çocuk geldi. Abla bir fotoğraf çekilebilir miyim? Bak ben demiştim. Ama şu an olmuyor. O yüzden çok mutluyum yani.
Ya gerçekten her an oldu. hazırlıklı olman Bu gerekiyor. çok kötüydü yani, gerçekten kötüydü. Yani ama zaten erkek arkadaşın da seni ilk öyle tanımıştı diye hatırlıyorum. Tabii o da ilk başta Evet. biz tanıştığımızda bana DJ olduğu için onlar da event planlıyorlardı. Bu event için reklam çekimi için bana ulaştı. Biz oradan Uyanık tanıştık. ya. Şimdi bedavaya getirdi reklamları. Artık bu bir çift Artık couple kesinlikle. işi. Bir video çekmek için yaptığın en saçma şey neydi? Bir video çekmek için yaptığım en saçma şey... çok güzel bir soru bu da. Yani açıkçası çok fazla saçma şey yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Dediğim gibi herhalde bir tanesi şeydi, hani olmayan bir senaryoyu yazıp vermiş gibi oynamak olabilir. İkincisi bayağı yağmur, sel varken arabada camın üstüne çıkıp video çekmiştim ve sırılsıklamam, böyle rezalet bir gündü yani. O olabilir. Başka düşünüyorum. O kadar ya. Çok aşırı, yani bilmiyorum. Aşırı şeyler yapmadım hiçbir zaman bence. Evet, ben de yaptığını görmedim Evet, zaten yani genel çok olarak. saçmaydı bu. Hani ben bunu nasıl... Tamam, buldum. Hı. Saunaya bira içip saunaya gittiğimiz gün taksicinin bizi durdurup arabadan atması ve benim burada vlog çekmem. Gerçekten çok kötüydü. Ya bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Kendime çok Neden attı utanıyorum. sizi arabadan? Çok bağırarak şarkı söyledik. Hı hı. Araba bozuldu. Adam bizi indirecekti resmen. Ve o gün o günü vloglamışım ve sarhoşuz. Gerçekten çok rezalet. Ben Yani o bunu günü yaptığım için çok hatırlamadım. pişman. Sildim zaten. Çok Ondan. kötüydü. Ama komikmiş gerçekten. Evet, tuhaf. Neyse, güzel anılar bunlar. Güzel. Kamera karşısında mı daha rahatsın yoksa kamera arkasında mı? Kamera karşısında rahatım ya. Artık alıştım. Yani ilk başlarda çok kasılıyordum. Ama sonra alıştım çünkü dedim ki yani ne olabilir ki yani? Ne olabilir ki yani? Hani çok da takmıyorum artık yani. Anlıyorum. TikTok'a başlamak isteyen birine vereceğin en önemli tavsiye ne olurdu? Başlama. Başlama olurdu bu arada yani ilk başta. Ama eğer gerçekten bu işi yapmak istiyorsan Türk kitlesine yapma. En azından yurt dışında İngilizce içerik çekebilirsin. Ya da Türklerle çok muhatap olmayacağın şekilde içerikler çekebilirsin. Öncelikle kesinlikle kadınını kullanarak hiçbir içerik çekmeni tavsiye etmiyorum. Çünkü bu çok basit bir yol. Bunu bunun için bir fikir bulmana gerek yok. Bu zaten çok kolay bir yol. Ama gerçekten içerik çekmek istiyorsan, kendi emeğinle bir şeyler yapmak istiyorsan bunu Türk kitlesinin içinde değil ya da Türk kitlesine yapacaksan da gerçekten öğrencilere yardım edebileceğin, Türkiye'deki insanları bilgilendirebileceğin şekilde yapmanı tavsiye ederim. Bu kadar. I totally agree with you. Ne diyeyim? Gerçekten öyle. Gelecekte içerik üretmeye devam etmeyi düşünüyor musun? Gelecekte düşünüyorum. Özellikle bir gün Varşova'dan taşınırsam, yani bir gün Polonya'dan taşınırsam kesinlikle tertemiz bir sayfa açıp baştan bu işe girişmeyi düşünüyorum. Ama şu anda devam etmeyi bir süre daha çok düşünmüyorum. En azından mezun olana kadar. Sonra mezun olduktan sonra Ya en bakarsın. azından bir işe girdiğimde, daha düzenli bir hayatım olduğunda ya da kendi işimi yaptığımda kendi işimle ilgili bir içerik üretebilirim. Ama şu an hani Polonya'da şunu yiyebilirsiniz falan istemiyorum yani. Gerçekten istemiyorum. Evet, şu an bunu ben yapıyorum. Hayır canım, seninki de yani. Gömme kendini. Neyse bakalım, yeni bir yola doğru ilerliyor. Evet. Yaptığım yeni içerikler Evet. olarak. Bence süper. Bunu Kendimi ben de bulmaya paylaşmak çalışıyorum. istiyorum. Bence çok güzel bir konsept. Bayıldım. Aşkım, ben de kendimi bulmaya çalışıyorum işte, ne yapayım. Bence çok iyi. Bir de hani bulmuşken, eğer izleyen hani Türkiye'den izleyen birileri olursa da hani Tabii onların da ki merak yani. ettiği şeyler, yardım edebileceğimiz konular olursa işte aramızda konuşuyoruz. Tabii yani ben yoksa. bu kadar gömüyorum ama şeyde çok hissettim. Mesela burada çok fazla okulda yanıma gelip işte ben senin videoların sayesinde buraya gelmeye karar verdim. Evet. Senin sayende işte vizeye başvurdum, şunu yaptım, bunları öğrendim, teşekkür ederim diyen çok fazla insan oldu. Evet. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum ve hani cidden onun da duygusu çok tatlı, çok güzel bir Kesinlikle, duygu. Birine kesinlikle. dokunmuş olabilmek, birinin hayatını etki edebilmek çok güzel bir şey yani. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani bunun için yaşıyorum diyebilirim aslında ben de. İşte. Çünkü yani ben de işte master'ı okurken o okulda birkaç işte okulun videosunda çıkmıştım. Konuşmuştuk yani. İşte o videoları görüp çok bana yazan, işte Evet. soru soran insan çok oldu. Keza iş yerinde de hani şu an hani iş yerini okullarda, üniversitelerde temsil ediyorum. Bu vesileyle konuştuğum, yönlendirdiğim birçok öğrenci çalıştığım şirkete girdi ve
Hani senin sayende oldu dedi. İşte bu çok güzel Hani bir şey. o duygu gerçekten tarif edilemez bir duygu. Kendini işe yaramış hissetmek çok güzel bir şey. Ya hani kendine yaradın bir de başkalarına yarıyorsun. Tabii başkaları için Evet, yani. evet, Dokundun evet. yani, birinin hayatına dokundun ve güzel yani. Evet, gerçekten çok güzel. Eğer TikTok hesabın bir cümle olsaydı nasıl bir cümle olurdu? Turuncu kız Varşova'da. Gerçekten yani başka bir şey bulamıyorum. Haklısın hayatım, vallahi saçma bir soru zaten bence. Peki Polonya'ya gelmek isteyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Kapatıyoruz çünkü videoyu yavaştan. Polonya'ya gelmek istiyorsanız, okumak için gelmek istiyorsanız okulunuzu bitirin ve okumak için gelin. Başka yönlere savrulmayın. Kendinizi bilerek gelin ve kendinize dikkat edin. Bu kadar. Bravo. Evet, Zeynep'ciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Bana da çok iyi geldi. Yine yaparız zaten. Kendi aramızda bu sefer. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, yavaştan videoyu kapatıyoruz. Zeynep'e de çok teşekkür ediyoruz. Kalp kalp kalp. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu bilgiler hoşunuza gitmiştir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.